Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni bir etkinlik olan Geçici Kale Dükkanı'yla birlikteyiz. Şimdi arkadaşlar şöyle 5 gün sürecek bir etkinlik. Ee, Zaten parayla alınan kale temaları var. Bu şekilde bir etkinlik gelmiş. Şimdi günlük 30 tane sandık veriyor aslında. Ben aldım zaten şu sandıktan. Ve bu şekilde içinden rastgele kale sikkesi çıkıyor. Onun haricinde başka bir yerden alamıyorsunuz. Tabi paketler hariç. Paketlerde de zaten göründüğü gibi fiyatları. Şimdi arkadaşlar tek tek hangi kale temaları var, ne kadar kale sikkesine ihtiyaç duyuyor onu bir değerlendirip bakalım. Hatta durun, mesela 30 tane verdi, ben bir açayım. Görün, mesela rastgele açtım. 58 tane geldi. 60'tan desem 5 günde 300 falan yapar arkadaşlar. Ki bu olmaya da biliyor. 300 tane falan yapsa yani yarı yarıya falan belki denk geliyor. Üstünü de demek ki eklememizi istiyorlar. Şans eseri 100 kale sikkesi çıkabilir. Şimdi arkadaşlar gülümseten sirk demiş. Bu en pahalı kale temalarından zaten biri. Şöyle baktığınız zaman düşman ordu düşmanın savunmasını ve CP'sini falan zayıflatıyor. En pahalı zaten kale teması bu arkadaşlar. İkinci olarak Bulut Villası demiş. Bulut Villası da 650 kale sikkesi. Bu da mesela arkadaşlar şöyle bakalım. Menzilli SL'de veriyor. Saldırı veriyor. CP veriyor. Yasak saraya bakalım. Ne veriyor? Bu da piyade saldırı ve menzilli saldırı veriyor. Şimdi mesela ikisinin istediği kale sikkesi aynı. Ama mesela ikisi arasında kaldığınızda gidip örnek veriyorum, yasak sarayı seçin. Çünkü iki tane saldırı desteği veriyor. CP'dense saldırı desteği daha iyi arkadaşlar. İkisi arasında kalırsanız CP ile saldırı arasında saldırıyı seçin. Saldırı yoksa CP'yi seçin. Şimdi dediğim gibi yasak saray var. Bulut villasından daha iyi. Alevli kale demiş. Alevli kalenin hemen durumuna bakalım. Bu da piyade saldırı, süvari saldırı veriyor. Bu da bulut villasından tabii ki daha iyi arkadaşlar. Şimdi bulut villasından yasak sarayda, alevli kalede daha iyi. Bunu unutmayın. Antik piramit demiş ve antik piramitte kale sikkesi azalmış. Çünkü süvari max CP ve araştırma hızı diyor. Tabi bu alacağınız sikkeye bağlı olarak en düşük olduğu için, atıyorum yetmezse ya da bu kadar toplarsanız alınabilir. Hani paraya girmemek amaçlı. Ama girdiğiniz zaman şu 650 kale sikkelerinden almanız daha iyi. Şimdi bir de şu var. Şunu diyebilirseniz, yukarıdaki gülümseten sirk mi yoksa aşağıda iki tane direktmen saldırı desteği veren yasak sarayla alevli kale mi diyebilirsiniz. Bu sizin tercihinize bağlı arkadaşlar. Ya en pahalı olanı seçebilirsiniz ya da iki tane saldırı desteği vereni seçebilirsiniz. Mantıklı. İki tane saldırı desteği veren. Çünkü iki taneyi aldığınızda 1300 eder. Yani bir tane kale teması almak yerine iki tane kale teması alabiliyorsunuz. Bu şekilde. Antik piramidi önermem arkadaşlar, ama dediğim gibi hani kale temam olsun gibisine düşünürseniz diğerlerine göre daha zayıf özellikli, ama alıp kullanmak amaçlı koleksiyonunuza koyabilirsiniz. Bunun yanında 165 kale sikkesi demiş. Kale yıldızı parşömeni veriyor arkadaşlar, 45 tane. Aslında az değil, 10 tane veriyor ama bunu kim nereden alacak, nasıl alacak şimdi? Onunla çarpsan 450 kale yıldızı parşömeni eder. Değer mi değmez mi? Ya ben şunu söyleyeyim. Hani sizin yerinizde olsam ilk önce hani kale teması alınabiliyorsa alırım. Ama çok kale teması varsa elinizde ve kaptanlığa falan oynamıyorsanız bu aşağıdaki hediyeler, ödüllerden de alsanız olur. Hediyelerden.
Seçimi düzgün yapın. Şimdi yıldız taşı sandığı var mesela, 55 kale sikkesi istemiş. X2 veriyor. Onu da düzgün karar verin aynı şekilde. Buradaki en güzel yer kadim kitap. Kadim kitap arkadaşlar çok iyi veriliyor. Şöyle tüm ödüller de illaki kadim kitap, işte yıldız sandığı falan denk geliyor ama kadim kitap şöyle T5'e yürüyen oyuncular için, araştırmaları yapan oyuncular için bulunmaz Hint kumaşı. Yani sürekli kadim kitap alsalar daha kolaylıkla T5 falan açılabilir durumda. Tabii bir şeyleri kaçırıyorlar mı? Kaçırıyorlar. Burada yine güzel 50x demiş. Onunla çarpsan ki 200 yapar yani. Yani bunu rahatlıkla oyunun verdiği bedava o sandıktan açarak alabilirsiniz. E, Dediğim gibi rahatlıkla alırsınız bence. Yani kadim kitap almak isteyen olursa. Kayıt demiş 200. Şimdi kayıta falan aslında ben kayıt falan önermiyorum arkadaşlar. Çünkü bunları illaki bir şekilde biriktirirseniz günlük de veriyor. Tabii acil hızlı hızlı gitmek için ayrı bir durum onlar da. Ama onun dışında kayıt alınabilir. Örnek veriyorum mesela bende mesela bu kale temalarının hepsi var. Şimdi ben mesela buradan alacağım e, kale sikkeleriyle bu aşağıdaki ödülleri alacağım. Yani bu durumda olan oyuncular da vardır illaki. Kimisi kale temalarına bakar. Mesela böyle etkinlikler ilk geldiği zaman şu vardı. Kale temaları eskiden azdı ve işte bir iki tane kale temam olsun falan yapanlar vardı. Orada rahatlıkla şey diyebiliyordun. Ya ne güzel işte bunu alayım bunu kullanırım falan yapıyordun. Şimdi atıyorum adamın 10 tane 15 tane varsa etkinliklerden sürekli geldiği illaki almışsınızdır yani. 5-10 tane illaki vardır. Onları es geçerseniz aşağıdaki siz ödülleri siz de alabilirsiniz. Ama almak isterseniz özelliklerini zaten söyledim size. Şimdi kayıtı aynı şekilde geçtim. Parlak küresi demiş. Kale sikkesi olarak az istiyor. Ama yoldaş olarak yükseltiyorsanız yani yeni oyuncuysanız illaki buraları açtığınızda gözü dikiyorsunuz. Yani parlak küresi varmış işte pasparlak hüner küresi varmış falan diye ihtiyacınız olabiliyor. Mesela pasparlak hüner küresine 6x'li 20 sikke istiyor. Kale sikkesi. Neyse onu geçtim. Mana kristali demiş. Bu mana kristali de artık benim gözüme güzel gelmeye başladı. Şimdi biz başta etkinlikleri değerlendirdik. En başta güncelleme geldiğinde millet hani varyansın etti falan filan, hani ya nasıl yapılacak, ne olacak diye düşünüyordu herkes. Ama şimdi şunu düşünün, her şeyi kenara bıraktınız. Her gelen etkinlikte mana kristali aldınız diyelim. Kale seviyesini bence orta halli bir düzene getirebilirsiniz, yani getirebilirdiniz. Bunu söyleyebilirim çünkü tüm etkinlikler mana kristali veriyor arkadaşlar. Burada da vermiş mesela 200 tane belki alınmaz. Kaç tane alınır mesela buradan? Diyelim ki 5 tane aldın. 55 tane veriyor. Düşünün. 55 ile 5'i çarpın, 6'yı çarpın artık. O size kalmış. Hani yavaş yavaş biriktirebileceğiniz bir mevzu. Mana cevherine bak arkadaş. Mana cevheri şeyden daha pahalı. Mana kristalinden. Garip. O da çünkü sınırlı sayıda arkadaşlar. Onu da ya paketlerden almanız lazım ya da birikmesini beklemeniz lazım. Ondan dolayı demek ki bunu da pahalı şekilde getirmişler. Zaten bundan 5 tane alabilirsiniz diyor. Şimdi arkadaşlar onun haricinde hız demiş. Evet. Şimdi şöyle düşünebilirsin. 300 tane veriyorsa 300 saat bir de x2 demiş 600 saat yapar. Şimdi yeni oyuncular bunlara göz dikiyorlar arkadaşlar. Ben aslında onları önlemek istiyorum ama burada yapabileceğim bir mevzu kalmıyor. Adam kendi tercihini yapıyor. Aslında burada dediğim gibi hız, bak aşağıda da mesela savaş sandığı veriyor. Kaynak. Aslında bizler için bunlar çok yanlış bir durum. Alınmaması gereken bir durum. Ama millet bunlara gözü dikiyor. Ön taraftaki yukarıdakileri bırakıyor. Çünkü onlara ihtiyacı yok. Kalite maları olsun ya da yukarıdaki mana olsun, parlak küre olsun, kadim kitap olsun. Bunlara ihtiyacı olmayan oyuncular da çok. Burada ne yapıyor adam? Adam kale seviyesini yükseltiyor. Daha 25 yapamamış ki manaya ihtiyacı olsun da bir level olsun, 2 level olsun. Böyle olunca adam sadece hıza ihtiyacı var, kaynağa ihtiyacı var. Bu şekilde insanlar bunlara yöneliyor. Yani almayın desek de yine gözü bunlara dikiyorlar arkadaşlar. Bir de cezbedici niye? İki tane sikke düşünün.
X40 demiş. Bayağı kaynak veriyor gibi görünüyor. Adam rahatlıkla gelişimini sürdürebilir gibi bir hava katmış. Ama tabii ki bizim önerimiz değil arkadaşlar. Şimdi burada da direkt paketlere gelmiş. Tabi burası burada vermiş ve ayrıyeten paketlerde bunları sunmuş. Arkadaşlar burada direktmen alabiliyorsunuz. Burada görünür şekilde diyor ki sana 48 tane, 80 tane, 300 tane, 750 tane alabilirsin diyor. Ama diğer tarafta da şey var arkadaşlar. Şu şekilde seni sürpriz sandığına götürüyor. Orada ne çıkarsa artık diyor. Burada almak isteyen olursa kendi düşüncesi ve kendi şansına kalmış bir şey. Dediğim gibi bakın günlük ücretsiz olarak 30x veriyor sandık olarak. Buradan 5 gün boyunca bunu alacaksınız. Geri kalan size kalmış. Artık oyunu nasıl değerlendiriyorsanız, paralı oynarsanız, parasız oynarsanız bu size kalmış bir şey. Bu şekilde bir etkinlik geliyor arkadaşlar. Bugün Geçici Kale dükkanıyla karşınızdaydım. Arkadaşlar videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Loncanızın gruplarında paylaşmayı unutmayın. Arkadaşlarınıza haber vermeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.